Yeni dersinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu derste Rusça'da en sık kullandığımız gramer kuralı öğreneceğiz. Bu kuralın adı родительный падеж. Bu padej'i öğrendiğimiz anda arkadaşlar Rusça'nın %70'i cebimize koyacağız. Şimdi bu kuralı Türkçe düşündüğümüz zaman in hali diyebiliriz. Çünkü ayetliği anlatan bir kural bu. Bu Türkçe düşündüğümüz zaman fakat Rusça'da bu kuralı değişik durumlarda da kullanıyoruz. Sadece ayetliği anlatmıyoruz. Evet arkadaşlar ben örnek için sadece sessiz harfiyle biten ve A harfiyle biten kelimeleri alacağım örnek vermek için. Ama dersin sonunda tüm kuralını öğreneceğiz sizinle, tamam mı? Bu kuralı ne zaman kullanacağız? Yok dediğimiz zaman, bir şey yok ya da biri yok dediğimiz zaman kullanacağız. Yani net kelimesinden sonra ya da önce hiç fark etmez. Önemli olan ne yok ya da kim yok dediğimiz anda bu isim родительный падежin sonrakini alacak. Кто? Иван. Кого? Нет. Нет Ивана. Burada sessiz harfiyle biten isimler A sonraki alıyor. Кто? Анна. Кого? Нет. Нет Анны. A ile biten isimler I sonraki alıyor. Что? Телефон. Чего? Нет. Ne yok. Нет telefona. Yani isim sessizle bitiyorsa A sonraki ekliyoruz. Что? Машина. Чего? Нет. Нет машины. Araba yok. Evet arkadaşlar fark etmişsiniz şu anda. Kim yok, ne yok söylediğimizde burada sorumuz değişiyor değil mi? Farklı. Yani родительный падежin soruları kavo ve çivo. Kimin ve neyin olarak çevirebiliriz onu. Ama tabii ki bu duruma göre burada tam olarak Türkçe uymuyor. Mesela şu andaki anlattığım durum Türkçe'de farklı değil mi? Burada kim yok, ne yok Türkçe'de söylüyoruz. Evet arkadaşlar ikinci kullanımı 2, 3, 4 rakamından sonra. Один Иван, bir tane Ivan. Два Ивана, три Ivana, 4 Ivana. Yani 2, 3, 4 rakamı kullanıyorsam bu rakamlardan sonra isim родительный падежin sonrakini almalı. %100. Mesela у нас в офисе два Ивана. Ofisimizde iki tane Ivan var. Анна, две Анны. У нас в классе две Анны. Bizim sınıfımızda iki tane Anna var. Anna, Anlı oldu. Tabii ki burada 3 Anlı, 4 Anlı bu şekilde oluyor. Ama 5 rakamından sonra durum değişiyor. Bu kuralı daha sonra öğreneceğiz. У меня 3 телефона. Benim 3 tane telefonum var. У меня 2 машины. Benim 2 tane arabam var. Bu arada Rusça'da 2 rakamı dişil ise o zaman 2 oluyor. 2. Две девушки, две сестры, две подруги. Bu şekilde kadından bahsediyorsak 2 oluyor. Üçüncü kullanım durumu isim tamlaması. Yani ayetliği anlatıyoruz. Yani in takısı geliyor Türkçe'de. Rusça'da burada isim родительный падежin sonrakini alıyor. Mesela Ivan'ın bir erkek kardeşi var. Erkek kardeşi Brat ve Ivan. O zaman iki tane isim var. Brat ve Ivan. Şimdi Brat kime ait gibi düşüneceğiz. Yani Türkçe'de Ivan'ın diyorsunuz ve burada ın takısı Ivan. Ivan'da değil mi? Rusça'da durum aynı olacak. Ivan родительный падежin sonrakini alacak. Brat Ivana. Ivan'ın erkek kardeşi. Fakat burada niye görüyoruz arkadaşlar? Evet, sırası ters. İlk önce kim diyorsun ya da niye diyorsunuz? Ondan sonra kime ait ya da neye ait soruyoruz. Bu kadar. Номер и telefon. Telefon numarası söylememiz gerekiyorsa, номер bu arada numara. Номер, номер чего? Neyin numarası? Номер telefona. Evet ve şimdi Anna'nın erkek kardeşi nasıl deriz? Brat ve Anna. Kimin? Чей брат? Брат кого? Это брат Анны. Anna'nın erkek kardeşi. Evet ve şimdi arabanın fiyatı. Nasıl deriz?
Arabanın değil mi? Neyin olduğunu biliyoruz değil mi? Родительный падежin sonraki nereye gelecek? Araba kelimemizi değil mi? O zaman цена машины olacak. Цена машины. Arabanın fiyatı. Evet ve son olarak edatlar. Ben şu anda birkaç tanesini sadece göstereceğim. Çünkü ilerleyen derslerde tüm kullanım alanları detaylı bir şekilde işleyeceğiz sizinle. Evet, ilk edatımız u. Yakınlığı ve aitliği anlatan bir edat. У Ивана есть девушка. Иван'ın kız arkadaşı var. У Анны есть сестра. Anna'nın kız kardeşi var. Без, сыз. Мы едем на дачу без Ivana и Anны. Biz yazlığa Ivan ve Anna'sız gidiyoruz. Yani bunlar bizimle gelmiyor. Я сегодня без телефона и без машины. Ben bugün telefonsuzum ve arabasızım. Моя машина в сервисе и телефон тоже в сервисе. Для, için. Это подарок для Ивана и Анны. Bu hediye Ivan ve Anna için. Biliyorsunuz arkadaşlar, tüm şu anda gösterdiğim örneklerde söneklerimiz hep aynı. Evet ve son bir edat okolo. Okolo yakınında, yanında. Я живу около Ивана и Анны. Ben Ivan'ın ve Anna'nın yakınında oturuyorum. Я стою около машины, жду тебя. Ben arabanın yanında duruyorum, seni bekliyorum. Evet arkadaşlar, kullanım alanlardan bu kadar. Ama şimdi de kuralı öğrenmemiz lazım. Yani родительный падежin tüm sönekleri öğrenmemiz gerekiyor. Ve şimdi bunları öğrenelim. Gördüğünüz gibi родительный падежin birçok kullanım alanı var. Ve şu anda size sönekleri göstermek için net kelimesini alacağım ve net kelimesiyle tüm örnekleri vereceğim. Fakat tabii ki de unutmuyoruz. Bu şu anda göstereceğim sönekleri tüm gösterdiğim kullanım alanı ile de kullanacağız. Sessiz harfiyle isim bitiyorsa ona A harfi ekliyoruz. O harfiyle isim bitiyorsa bu sönek gidiyor, yerine A söneki geliyor. Telefon, нет телефона. Нет чего? Нет телефона. Telefon yok. Сахар, нет сахара. Şeker yok. Окно, нет окна. Pencere yok. И краткое, yumuşama işareti, mehki znak eril isimler için ve Y harfiyle isimler bitiyorsa bu sönekler gidiyor, bu sönekleri kaybediyor, yerine ya söneki geliyor. Çay, нет чего, нет чая. Çay yok. Учитель, нет кого, kim yok? Hoca yok ya da öğretmen yok. Нет учителя. Море, нет чего, нет моря. Deniz yok. Ya harfiyle isim bitiyorsa ya da yumuşama işaretli dişil isim bu sönekleri kaybediyor, yerine i söneki geliyor. Семья, нет чего, нет семьи. Aile yok. Тетя, нет кого, kim yok? Нет тети, teyze yok. Помощь, нет чего, нет помощи. Yardım yok. A harfiyle isim bitiyorsa A harfi çıkartıyoruz, yerine I harfi yazıyoruz ve söylüyoruz. Работа, нет чего, нет работы. Подруга, нет кого, нет подруги. Arkadaş yok. Книга, нет чего, нет книги. Kitap yok. Son iki örnekte arkadaşlar G harfinden dolayı I harfi yazılmıyor, söylenmiyor da I harfi yazıyoruz. Hatırlıyorsunuz 7 harf kuralımız var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve son olarak i, ya ile biten isimler. Bu isimleri sıkça kadın isimlerinde görüyoruz ve ülke adlarında. İ, ya ile biten isimler bu durumda i sonraki alıyor. Mesela Maria. Maria, нет кого, нет Марии. Maria yok. İzolasyon, yalıtım.
Нет чего, нет izolaции. Yalıtım yok. Fantaziya, hayal ve hayal gücü aynı zamanda. Нет фантазии, hayal gücü yok demek. Yani hayal yok olabilir ama daha çok hayal gücü yok anlamında kullanılan bir ifade ve bunu aslında sık sık kullanıyoruz.